Restorasyon serimizin bu bölümünde hatalarımızın da olduğu, nazar çıkarttığımız uygulamaların yanında göstergede yapacağımız revizyon işlemleri olacak. Bu süreçte başımıza neler geldi, onları videonun sonuna atarak gösterge üzerinde yapacağımız işlemlerden bahsedecek olursam, ilk işimiz kadranı söküp camını ayırarak kılcal çizikleri gidereceğiz. Kasada meydana gelen bir tür bakteri olan bu lekelerin temizliğini yaparak boyamasını sizlere göstereceğim. Klasik eski arabalarda gösterge ampullerinin de sönük yanma sorununa karşı hepsinin tek düze ve nasıl canlı bir şekilde aydınlatıldığı da uygulamalarımız arasında olacak. Bununla beraber kronik W124 araçlarda düşük hızda hız göstergesinin titreme sorununu nasıl çözüyoruz, bu durumdan da sizlere bahsederek sürecimizi tamamlayacağız. Kalorifer peteğinin değişim videosunda göstergenin sökülmesini detaylı bir şekilde anlattığımdan bu süreci biraz hızlı geçmeyi düşünüyorum. Kadranı çıkartmadan önce fren pedalının hemen arkasında bulunan kilometre telini sekmanından kurtarıp göstergeyi o şekilde kendimize çekmemiz gerekiyor. Yuvaya sıkı geçen gösterge sistemi daha önceden sökülmediyse başlangıçta biraz zorlayabilir. Hatta çıkarmak için yanlardan özel aparatı da olan parçanın öne doğru çekilmesini gördüğünüz şekilde yaptım. Gösterge çok fazla öne gelmeyeceği için açılan boşluktan kilometre telinin somunlu bağlantısını sökerek devam ediyoruz. Daha sonrasında uyarı ampullerinin duyuları ile elektrik soketlerinin çıkartılmasını tek tek yaparak göstergenin boşa çıkmasını sağladım. Parçayı masaya aldıktan sonra durumunu bir inceleyelim, sonrasında işlemlerimize devam ederiz. Parçayı tezgaha aldıktan sonra kasa üzerindeki ampullerin sökümünü yapalım. Bu plastik duyulu ampuller döndürülerek gördüğünüz gibi tek tek yuvalarından çıkarıldı. Hazır bu noktadayken eğer W124 aracınızda iç aydınlatmalar çalışmıyorsa mantığını pek anlamasam da muhtemelen devre tasarımı kolay olduğundan sigortasını buraya yerleştirmişler. Eğer bu kırmızı duyulu sigorta atarsa iç aydınlatmalar çalışmayacağı için bu parçanın değişimini yapmanız gerekecektir. Tabi böyle bir sigorta bulunamayacağından ötürü ben elektronik devrelerde kullanılan 1 amperlik SMD sigorta lehimleyerek sistemdeki güvenliği tekrardan sağladım. Çoğu kişi parça bulunmadığından bu hattı direkt bağlayarak çözüm üretse de alternatif olarak ben bu şekilde uygulama yaptığımı arada belirteyim. Hız devresi, saat, sıcaklık ve yakıt seviyesinin olduğu göstergeler ayrı ayrı yapıda kasaya sabitlenmiş. Bu parçaların kasa üzerindeki sabitleme vidalarını sökerek hepsinin yerinden çıkartılmasını gördüğünüz üzere kolay bir şekilde yapıyoruz. Kasa üzerinden tüm parçalar ayrıldığına göre elimizde sadece plastik kasanın kaldığını görüyoruz. Bu aşamadan sonra en önemli husus sabırlı olmak ve acele etmemeniz gerekmektedir. Ön cam plexiden yapılmış olup plastik kasaya kuvvetli bir şekilde yapıştırıldığından dolayı ısıtarak ayırmak gerekiyor. Aslında bu cam sökülebilir bir yapıda tasarlanmamış, o yüzden yapışma noktalarından bir nevi kırarak yerinden çıkartmaya çalışacağız. Tabi ısı uygularken formu da bozmamak kaydıyla kontrollü bir şekilde adım adım camın kasadan ayrılmasını sağladım. Zaten duyulan çıtırtılarda parçanın kademeli bir şekilde söküldüğünü muhtemelen sizler de hissedeceksiniz. Tabi buradan anlatması kolay ama gerek sürecin verdiği yorgunluk, gerekse araç içinin komple dağınık olması, bununla beraber aynı anda birden fazla tezgahta farklı restorasyonlar gerçekleştirdiğimden sanırım biraz acele etmiş olacağım ki tam bu noktada maalesef camı çatlattım. Neyse yapacak bir şey yok, nazar çıktı deyip arka planda bekleyen bir sürü iş olduğundan sürece devam etmeye karar verdim. Biz şimdilik restorasyonumuzu gerçekleştirelim, sürecin ilerleyen aşamalarında da buradaki pürüzle ilgili birkaç açıklamam olacak. Plastik kasada sadece uyarı logoları kaldığından bunları da her iki yanında bulunan uçlarını bir kargabunu ile tutup çekerek yerinden çıkartıyoruz. Böylece tamamen çıplak hale gelen kasa ve camın gerek durumunu gerekse montaj noktalarını söküm aşamasında bu işi yapacakları referans olması adına daha yakından sizlere göstererek işlemlerimize öyle devam edelim. Video başında da belirttiğim gibi bu lekeler bir tür bakteri olduğundan kanser gibi giderek yayılan ve plastik üzerinde kötü bir görüntüye sebep olan kroniklerden birisi. İlk yaptığım temizlik denemelerinde etil alkol kullanarak etkisine baktım. Temizliğin zorlanmadan güzel bir şekilde olduğunu görünce işlemlerime bu şekilde devam etmeye de karar verdim. Ancak etil alkolün satışı yasak ve temini zor olacağından tiner veya aseton gibi kimyasallar ile nasıl bir sonuç alınır bu konuda fikrim yok. Bu işlerle uğraşanlar arzu ederlerse yorum kısmında gerekli kimyasalları da söylerse
Belki bundan sonraki yapacak kişilere referans olur. Ben parçanın temizliğini yaparken kullanacağım boya hakkında da bilgi vereyim. Bu kasanın rengi görüldüğü üzere hafif kahverengi tonunda olduğundan ve olması gereken rengi mat RAL 8022 boya koduna oldukça yakın. Hatta isterseniz tereddütte kaldığınız boya kodları olursa RAL Color Compare uygulaması olan bir siteden de renk kıyaslaması veya tonlarına bakabilirsiniz. RAL 8022'nin yanında aslında mat siyah da çok hoş duracak ama orijinale yakın olsun diyerek ben tercihimi şimdilik bu renkten yana kullandım. Yine videonun ilerleyen aşamalarında mat siyah kombinasyonuna ayrıca değineceğim. Temizlik işlemlerinin bitmesiyle kasa üzerinde gerekli yalıtımları yaparak boyama aşamasına geçiyorum. Boyama ile ilgili söylenecek çok bir söz yok. Gördüğünüz şekilde kasanın iç yüzeylerine uygulamayı yapıp parçayı kurumaya bırakalım. Hazır boyama üzerinden devam ederken göstergeye ait hız, yağ basıncı ve hararet göstergesinin olduğu modüllerde ufak çaplı işlemlerimiz de olacak. Görüldüğü üzere bu göstergelere ait ibrelerde solukluklar meydana geldiğinden bunları isterseniz bir fırça ile isterseniz de benim yaptığım gibi yalıtımını yaparak sprey boya ile boyayabilirsiniz. Bazı göstergelerde birden fazla ibre olduğundan hepsinin tek tek yalıtımını yapıp boyamak biraz uzun sürebilir. Ancak süreç sonunda görsel bütünlük açısından bunu yapmak zorundayım. Ben normal turuncu bir sprey boya ile gördüğünüz şekilde 1-2 fıs yaparak ibrelerin boyamasını yaptım. Boyanan ibre ile boyanmayan arasındaki ton farkını da sizlere bu şekilde gösterip kalan kısımların da işlemleri aynı olduğundan buraları da geçebiliriz. Süreç sonunda kadranın son halini göstereceğimden orada renklerin durumlarına bakarak değerlendirmenizi o noktada yapabilirsiniz diyerek gösterge camının temizlenmesine geçelim. Gösterge camında söküm aşamasında benim verdiğim zararın dışında herhangi bir çizik olmaması süreci biraz kolaylaştırıyor. Bu parça plexiglass'tan yapıldığı için derin çizikler olsa bile biraz sabırlı bir süreçten sonra ilk günkü görünümüne kavuşturulabiliyor. Aslında durum far parlatma işleminin aynısı diyebilirim. Derin çizikleri gidermek için sırasıyla 800, 1000, 1200, 1500 ve 2000'lik sulu zımparalarla yüzey pürüzsüz bir hale getirilebilir. Ancak çizik yoksa süreci uzatmamanız adına direkt pasta yaparak kılcal çizikleri tamamıyla giderebilirsiniz. Gerekli bilgilendirmeden sonra görüldüğü üzere pasta işleminden sonra isterseniz yine far parlatmacıların vazgeçilmezi olan kloroform buharının uygulanmasıyla camı berraklaştırabilirsiniz. Gösterge aydınlatmaları ile ilgili detaylı işlemlerimiz de olacak. Ancak öncesinde hazırladığımız cam ile kasanın yapıştırılmasını yapalım ki biz diğer detaylarıyla uğraşırken yapıştırıcının ihtiyaç duyduğu süreyi böylelikle sağlamış oluruz. İleride kolay sökülebilmesi adına camın kasayı öptüğü noktalara inceden bir mastik uygulaması yapıyorum. Kasa etrafında camın oturduğu kılavuzlar olduğundan mastiği bu noktalara aşırı olmayacak şekilde uyguladıktan sonra camın yerleşimine geçiyoruz. Camı dikkatli bir şekilde tek seferde oturtarak kenara taşan fazlalıklar varsa onları temizleyip son kontrollerimi yaptım. Camın güzelce yapışması için en az 8 saatlik bir kurumaya bu şekilde bırakarak bu işin en önemli kısımlarından biri olan aydınlatma aşamalarına geçelim. O zamanın teknolojisiyle malum uyarı lambalarının aydınlatılmasında halojen ampuller kullanılmış. Ancak uyarı lambalarında kırmızı, mavi ve sarı gibi renkler film üzerinden geçerek renk değiştirildiği için maalesef lümen değerinde azalmalar oluyor. Bunun sonucunda da gösterge lambaları maalesef birbirinden farklı parlaklıkta yanıyormuş gibi gözüküp kötü bir görüntüye sebep de oluyor. Bunun sonucunda da gösterge lambaları birbirinden farklı parlaklıkta yanıyormuş gibi gözüküp kötü bir görüntüye sebep oluyor. Bu durumun önüne geçmek için bildiğiniz üzere LED teknolojisini kullanarak bu sorunu tamamıyla ortadan kaldıracağız. Ancak burada dikkat etmeniz gereken hususları daha önceden orta konsoldaki aydınlatma ampullerinin değişiminde anlatmıştım. Şimdi bu hususlara ek olarak birkaç önemli bilgiyle beraber hepsinin üzerinden bir geçelim. ABS ve airbag gibi uyarı ampulleri dipsiz tipli olduğundan bu noktalara da gördüğünüz dipsiz LED ampulleri kullandım. Bunların üzerinde önceki videomda söylediğim gibi 120 ohmluk bir direnç bulunuyordu. Ömürlerinin uzun olması adına ve aydınlatacağı alan çok küçük olduğundan parlaklık çok önemli olmadığı için hepsinin dirençlerini sökerek 220 ohm ile değişimini yaptım. Bu arada uyarı tipinin rengine göre ledleri seçtiğimi de belirteyim. Göstergenin genel aydınlatılması için kullanılan T10 dipsiz ampuller de gerçekten verimsiz olduğundan ve yuvadaki aydınlatmayı sağlayan camı eriterek formunu bozduğu için bunun da LED'e dönüşümünü yapacağız. Elimde gün ışığı veya sarı T10 tipinde dipsiz LED olmadığından bu gördüğünüz beyaz dipsiz LED'i alarak üzerindeki LED'leri tek tek söktüm. Gün ışığı rengindeki SMD LED'leri kart üzerindeki yerine lehimleyerek bunun da renk değişimini gördüğünüz şekilde sağladım.
Bu uygulamayla artık hem daha fazla aydınlatma sağlanacak hem de çekilen akım düştüğünden enerji tüketimi daha az olacaktır. Akü uyarı ışığı da kırmızı ve T10 tipinde olduğundan aynı ledin renk değişimini bir de kırmızı için yaparak gösterge üzerindeki tüm ampullerin dönüşümünü lede çevirmiş olduk. Biliyorsunuz bu ledler AliExpress gibi sitelerde çok ucuz ve ben hala geçmişte satın aldığım stokları eriterek bu uygulamaları yapıyorum. Yurt dışından sipariş maalesef modern Türkiye'de mümkün olmadığından iç pazarda bu tarz ledler 10 kata kadar ya çok pahalı ya da istenilen tipte maalesef bulunamıyor. Bu uygulamayı gerçekleştirecek olan insanlar için de alternatif, ucuz yollu çözümden de bahsedeyim ki en azından işiniz görülsün. Bu gördüğünüz 5 milimetre çapındaki renk ledler tanesi 1 Türk lirası gibi bir rakama kolaylıkla alınabiliyor. İstediğiniz renkte ve ihtiyacınız kadar bu ledlerden temin ettikten sonra ister araç üzerinden çıkan T5 duyulu ampulleri kullanın, isterseniz de bolca bulunan bu duyulu ampullerden almanız gerekmektedir. Yalnız dikkat edin, tercihimiz bu büyük duyulu yani 1.2 watt gücündeki aydınlatma ampullerinden yana olacaktır. Bunların görüldüğü üzere bir de arkası küçük olan 0.8 watt gücünde olan modeller de var. Onlar bizim işimize şimdilik yaramayacak. Aslında yarar ama SMD LED denilen uygulama yapıldığı için biraz daha ince işçilik istiyor. Ben herkesin yapabileceği yoldan devam edecek olursam ampulün plastik yuvasına geçtiği yan kısımlarda ayak bağlantılarının yapıldığı teller bulunuyor. Her iki taraftaki teli duya zarar vermeden kesip içindeki dipsiz ampulü alıyoruz. Tekrar led seçimine dönecek olursak uygun renkteki led'i aldıktan sonra 12 volt ile çalışabilmesi için önüne bir de direnç eklememiz gerekiyor. Aydınlatılacak alan çok küçük olduğundan 1 kilo ohmluk direnç kullandım ancak parlaklığından tatmin olmazsanız 680 ohm seviyelerine kadar bu değeri düşürebilirsiniz. Ancak benim seçtiğim dirençle ömrünün en az 10 yıl olacağının garantisini de sizlere verebilirim. Her neyse bu direnci ledin herhangi bir ayağına kısa bir şekilde montajladıktan sonra görünümü bu şekilde oluyor. Dirençli ledi az önce içini boşalttığımız duya geçirerek ayaklarını yandaki boşluklardan dışarı çıkarttım. Bu arada direnci 1/8 watt gücünde tercih ettim. Eğer boyutu büyük bir direnç seçerseniz yuvaya da girmeyecektir. Yapılan bu kısa uyarıdan sonra ayakları lehimlenmiş ledi test ettiğimizde gerek ekonomik olması gerekse fonksiyonellik açısından bulduğum bu çözümü sizlerin yorumlarına bırakıyorum. İşlemlerimiz yavaş yavaş biterken video başında belirttiğim hız ibresinin özellikle 30 km/saat civarlarında titremesi sorununa da bir bakalım. Bu araçlarda hız bilgisi kadrana mekanik olarak bir halatla iletilip sonrasında diğer beyinlere dijital olarak gönderiliyor. Yani kadran üzerinde halatın dönme hareketini algılayan küçük bir harici devrede bulunuyor. Bu gereksiz bilgiden sonra yıllanmış halatın değişimini Febi sponsorluğunda yaparak bu sorunun da üstesinden geleceğiz. Yıllanmış diyorum çünkü eğilip dönebilen mil yapısına sahip bu halat zamanla özelliğini kaybettiğinden bir nevi rezonans yapıp kadran ibresinde titremeye sebep oluyor. Sökümü şu aşamada oldukça kolay olup aracın bağlantı noktalarında size gösterecek olursam halatın bir ucu şanzıman üzerindeki sol tarafta bulunan bu noktaya geliyor. Araçtan çıktığı lastik tapalı bölgede burası olup kabin tarafından da gösterge bağlantısı olmadığına göre halatı aşağı doğru itip dış tarafa çıkmasını sağlıyorum. Ben böyle yaptım ama isterseniz şanzıman tarafındaki bağlantısını söküp şoför mahallinden de çekip çıkartabilirsiniz. Yeni halata da şöyle bir bakacak olursak ilk izlenimlerimin kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Ancak bu halatta bir pürüz var. Hemen ona bakacak olursak araç tarafında halatın geçtiği torpido arkasında bir kanal mevcut. Bu kanalın iç çapı çok büyük olmadığından maalesef ben bu halatı dışındaki kauçuk izolasyondan ötürü yerine takamadım. Bu izolasyonun çapı yaklaşık 25 mm civarında ve orijinal halattan yaklaşık 7 mm daha kalın. Bu izolasyonu maalesef kesmeden çıkartamayacağımız için gördüğünüz şekilde sökmek zorunda kaldım. Eski halattan çıkan izolasyonu da yine aynı şekilde keserek yeni halat üzerinde kullanmayı düşündüm. Gördüğünüz şekilde eski izolasyonu yeni halata aktararak bu sorunu da böylelikle çözmüş olduk. Ben gerekli bilgilendirmeyi Febi yetkililerine yaptım. Ancak halat değişimi yapacaksanız bu gördüğünüz izolasyonun aktarılmasını da yapmanız gerekecektir. İzolasyonu şimdilik bant tutuyor ancak araya sürdüğüm bali kuruyunca zamanla açılma yapmayacaktır. Halatı az önce gösterdiğim uygun noktalardan geçirerek kadran arkasındaki yerine kadar taşıyorum. Şanzıman tarafında gerekli bağlantıları yapıp alttan lastik tapasını da güzelce kapattıktan sonra aracımız kadranın montajına hazır hale geliyor. Kadranı toplamadan önce bu halkaların da montajını yapmak istedim. BMW aracında çok güzel durmasına rağmen bu araçta nasıl duracak bilmiyorum ama video sonunda sizlere krom halkalı ve halkasız durumlarını da göstereceğim. Böylece bu dekoratif parçaların takılması veya sökülmesi konusunda da sizlerin fikirlerine göre hareket edeceğimi, bundan dolayı düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim.
Krom halkaların montajından sonra gösterge modüllerinin montajı söküm işlemlerinin tersi olup birkaç vida ile kasaya sabitlendiğinden burada özel bir durum söz konusu değil. Hem bu aşamaları hem de göstergenin montajını anlatmak yerine gösterimini yaparak sonrasında devam edelim. Evet, kontağı açtığımızda uyarı ışıklarının gayet güzel bir şekilde yandığını ve aydınlatmanın homojen bir şekilde dağıldığını görebilmektesiniz. Bunun sebebini tabii ki süreç içerisinde yaptığımız ledlerden kaynaklı olduğunu da tekrardan belirteyim. Yapılan yol testlerinde de artık titremenin gittiğini sizlere bu şekilde gösterip gelelim bundan sonraki işlemlerimize. Biliyorsunuz sürecin ortasında camın ufaktan çatladığını, aslında çok gözüken noktada olmasa bile bir pürüz oluşturduğundan elime geçen çöp bir göstergenin camını çıkartarak kullanmak istedim. Bu sefer de yine dikkat etmeme rağmen aynı noktadan bu cam da çatlayınca anlaşılan bu iş bizlik değil deyip bu camın aynısından üretmeye karar verdim. Kırılan bu ikinci camı referans alarak restorasyonun ilerleyen aşamalarında lazerde kesimini yaparak tertemiz bir cam üretimimiz olacak. Bu arada elindeki bu kasanın da boyamasını mat siyaha gerçekleştirerek krom halkasız şekilde montajını tekrardan yaptım. Benim şahsi görüşüm mat siyah RAL 8022 eskitme rengine göre orijinal olmasa bile daha çok yakıştı diyebilirim. Ancak sizlerin görüşü de benim için değerli olduğundan bir sonraki aşamada yeni gösterge camını takarken kadrandaki krom halkalar ile kasa rengi ne olsun bunları da yorumlarınızda belirtirseniz sevinirim. Video başında belirttiğim nazar çıkartma durumlarından da bahsedecek olursam başımıza olmadık işler geldi. Aslında yaptığım hatayı çırak bile yapmaz. Lakin bazen küçük hatalar büyük sonuçlara sebep olabiliyor. Peki ne oldu? Başımızdan ne geçti? Onları kısaca sizlere anlatayım. Bazı videolarımda görmüşsünüzdür. Motor yağı ısınınca basınç göstergesi 1 ila 3 bar arasında zıplamalara neden oluyordu. 1 barın üzerindeki basınçlar rölantide sorun oluşturmayacağından ötürü motorda herhangi bir tehlikeye işaret etmese de beni rahatsız ettiğinden dolayı yağ basınç müşürüne tekrardan odaklandım. Biliyorsunuz sensörlerin değişim videosunda bu müşürü delerek yağ giriş çapını büyütmüştük. Acaba bir şeye zarar mı verdik diyerek başka bir sensör alarak değişimini yaptım. Maalesef sorun hala düzelmeyince bu sorun olmayan, tekrar altını çiziyorum, bu sorunun olmadığı başka W124'ün basınç sensörüne baktığımda onun da yine Febi marka olduğunu gördüm. Sorunun sensör kaynaklı olmadığını düşünerek yağ pompasına odaklanmaya başladım. Biliyorsunuz elimde sıfır Febi marka yağ pompası mevcuttu ve ben bunu montaj ayaklarındaki ufak bir farklılıktan dolayı takmamıştım. Bir deneyelim bakalım sorun çözülecek mi? Çözülürse orijinal yağ pompası alır onu takarız diyerek değişimini yaptım. Garip bir şekilde sorun hala çözülmedi ve basınç göstergesindeki tepki hala aynı. Bunun üzerine Febi yağ pompasını sökeyim, orijinali kalsın diyerek tekrardan eski pompayı takarken bu gördüğünüz dişliği dalgınlığıma gelerek ters takmışım. Bunun sonucunda da ilk marşta maalesef gördüğünüz bu tablo ile karşılaştık. Sadece bununla kalmayıp krank keçesinin altındaki tam bu noktada da ufak bir deliğimiz oldu. Ne olacak şimdi derken mecburen ön zincir kapağını çıkartarak parça aramaya başladım. Daha önceden klima borularını aldığım Shark Otomotiv'e tekrardan giderek elinde olan parçayı almak istedim. İstedim istemesine ama ondaki parça da şaşırtıcı bir şekilde bendeki gibi aynı yerden delik ve buradaki parçası kırılmış. Maalesef parçayı burada bulamayınca ben de Hatay'da bulunan ve Shark Ticaret 2 gibi dürüst bir esnaf olan Kurt Otomotiv'den temin ettim. Gördüğünüz şekilde gayet temiz olan parçayı bulduktan sonra ilgili esnaflara teşekkürlerimi sunarak motor tarafına tekrardan geçiyorum. Zincir kapağını sökeceğiz. Madem her şey meydanda ben de daha önceden değiştirmediğim zincir seti ve paletlerini de değiştirmeye karar verdim. Silindir kapak videosunda söylemiştim. Mercedes'in bu motorlarda kullandığı zincirler neredeyse ömürlük ama ben plastik paletlerdeki yaşa bağlı eskimeyi düşündüğümden komple değişelim gitsin istedim.
İstedim ama zincir değişimi için şart olmasa da paletlerin çıkması için silindir kapağının alınması gerekiyor. Video çekmediğim için bu süreç 2 gün civarı sürse de sürülen sıvı contaların kuruması vesaire derken 4 günlük bir zaman diliminde hızlıca parçaların değişimini yaptım. Bu arada yeni temin ettiğim yıkama makinesinde de kirlenen tüm parçaların yıkamasını gerçekleştirdim. Gerek manifold üzerindeki yağlanmalar olsun, gerekse gaz kelebeği tesisat videosunda belirttiğim bu mekanizmanın üzerinde katranlaşmış kirleri gördüğünüz gibi temizlemiş olduk. Böylece makinenin de testini yaparak tüm parçaların gıcır gıcır şekilde takılmasını da sağladım. Gelelim zincir konusuna. 186 bin kilometredeki bir zincirin eskisiyle kıyaslaması yapıldığında yaklaşık 2-3 milimetre uzadığını sizlere bu şekilde gösterebilirim. Bu uzama gerçekten hiçbir şey olmamakla beraber paletlerdeki aşınmaya baktığımızda ufaktan zincir kanallarının oluştuğunu görmekteyiz. Bana sorarsanız zincir değişimi gerekli değildi ancak paletlerin plastik aksamlarını yenilemek son derece önemli olduğundan yağ pompası zinciri ve gergisi dahil tümünün yenilemesini yaptım. Bu arada sökülen palet ile takılacak olan paletin kalitesine baktığımızda ise orijinal olanın metal ağırlığı, kalite hissiyatı ve zincir gergesinin dayandığı yüzey metal, yenisinde ise plastik olması planlı eskitmenin bir sonucu olarak görebilmekteyiz. Yeni takacağımız pompanın da hem testini hem de yağlamasını bu şekilde yaparak araçta montajını bu sefer yönüne dikkat ederek yaptım. Bu motora ait gerekli senta ayarlarıyla yağ pompası değişimlerini önceden uzun uzun anlattığımdan detaylara inmeyip hatamızın bedelini görmektesiniz. Tekrar belirtecek olursam sadece ön zincir kapağı ve yağ pompasını değiştirmek sorunu çözecekti. Ancak girişmişken süreci biraz uzatsak da bu gördüğünüz parçaların değişimi de sağlanmış oldu. Tertemiz bir şekilde motoru topladıktan sonra gelelim asıl sorunumuza. Yağ basıncında hala dalgalanmayı görmek beni gerçekten sinir etse de yağ pompası, basınç müşürü ve zincir kapağı üzerinde bulunan check valflerin kaçırma gibi sebeplerini tamamen eledim. Eğer çözüleceğini bilsem inanın orijinal müşürde alırım ancak artık yorulduğumdan bu sorunu elektronik olarak çözmeye karar verdim. Basınç müşüründen gelen dalgalı sinyali bir miktar filtreleyecek kondansatör seçimini yaptıktan sonra bunu göstergenin uygun yerine takmaya karar verdim. 4700 mikrofaradlık bu kondansatör gördüğünüz şekilde yağ basınç göstergesinin hemen arkasındaki yere montajlanarak gelen sinyalin bir nevi aritmetik ortalamasının alınmasını sağlıyor. Montaj öncesi yaptığım testlerde filtrelemenin güzel bir şekilde çalıştığını görünce tekrardan yol testi yaparak sonuçları gözlemledim. Bu arada sorunun düzelmesiyle beraber kontak kapanınca hemen basıncın düşmesi olası arıza durumlarında gecikmelere herhangi bir sebep vermeyeceğinin de göstergesidir. Yani oldu ya araç yağlamayı kesti veya basınç düştü, eklediğimiz bu kondansatör ibrede herhangi bir gecikmeye sebep olmamaktadır. Zaten yağ basıncı sadece rolantide 1,5 ila 2,5 bar arasında oynadığından güvenli sınırlar içerisinde olduğu için bizler sadece ortalama değeri bu noktada görmüş olacağız. Eğer bu şekilde sorunları olan varsa ürettiğim çözüm yöntemini rahatlıkla uygulayabilirler. Başarılarımızın olduğu kadar hatalarımızın da paylaşıldığı bu süreçte işlemlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bundan sonraki videomuzda kısmen iç restorasyonla ilgisi bulunan ve bu noktada klima radyatörü yani evaporatörün değiştirilmesiyle birlikte pasif durumda bulunan klimanın aktif edilmesine bakacağız. Tabi hemen öyle gazı basıp direkt çalıştıramıyoruz. Bazı kişilerin ya bunlar kurgu, bu araç bu kadar arıza yapamaz dese de bu sisteme ait sensörlerin kontrolü, kurutucunun değiştirilmesi ve neden değişmesi gerektiği, klima kontrol beyninde yaptığımız testlerin olduğu detaylı bir videomuz olacak. Şimdiden tüm takipçilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlayarak bir önceki videoda abi arabanın sesini az duysaydık dediğiniz sahnelerle sizi baş başa bırakıyorum.